Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Bu videoda size daha önce defalarca yazıp çizdiğim, belki biraz da karışık anlattığım bir konuyu tekrar hatırlatacağım. Konu Covid ile ilgili gibi gözüküyor ama aslında öyle değil de onun patofizyolojisinde hani bir gözümüzü tekrar dönüp kafamızı çevirmemiz gereken bir noktadan bahsedeceğim. Hatta Covid'den değil, sadece bu konuyu bile günlük hayatta anlasak yeterli. Şimdi konumuz şu. Kafanızda şöyle bir şey canlandırmanızı istiyorum. 3 tane madde canlandıracaksınız. Angiotensin 2 denen bir madde. Burada AC2 denen o bizim malum reseptörümüz, virüsün bağlandığı. Bir de angiotensin 1,7 denen bir başka madde. Burada ikisi var angiotensinin. Burada 1,7'si var. İkisinin ortasında da bizim AC2'miz var. 3 tane şeyi düşündük değil mi? Ne oluyordu? Bu AC2'yi tuttuğuna göre angiotensin 1,7 tarafı bloklanıyordu. Burası kapandı. Burada kaldı angiotensin 2. Ve o da tabii ki tırmanma, yükselme ihtimali taşıyor. Şimdi konumuz şu. Angiotensin 2 yükselmesi ya da artması ile ilgili hikayeler nedir? Bu Covid konusunu şuraya park ettim. Sadece hatırlatmak için bu AC2'yi söylemiştim. Aldım, angiotensin 2 ile ilgileniyorum. Bunda renin-angiotensin sistemi deniyor, RAS sistemi. Ve bazı insanların tansiyon problemleri vardır, yüksek tansiyonları vardır. O yüzden de bu anjiyotensini bloklayan ilaçlar kullanırlar tedavi için. Demek ki angiotensin 2'nin yükseliyor olması tansiyonla ilgili bir durum yaratıyor. Okey, bunu anladık. Peki günlük hayatta dışında, yani Covid hikayesi dışında nasıl devreye giriyor normalde bu? Diyelim ki tansiyon hastası değiliz veya ne olduğu zaman onun görevi ne yani? Angiotensin 2'nin görevi ne? Angiotensin 2'nin görevi şu. Eğer bizim, daha doğrusu renin-angiotensin sisteminin, eğer bizim vücudumuzda ani bir kan kaybı olursa, bir kaza geçirdik, şakır şakır kanıyoruz, işte kan kaybediyoruz vesaire. Yani bir volüm, bir hacim kaybı olursa kanda, o zaman sistem bu renin-angiotensinin alarm düğmesine basıyor. Angiotensin 2 kocaman artıyor ve onun görevi şu. Böbreği kapatıyor. İdrar atma, bana su lazım, kan kaybı var. Kanın miktarı azalıyor. İşte sodyumu tut. Çünkü sodyumla su beraber giderler, beraber gelirler. Atma diyor, tamam mı? Demek ki sodyum içeride kalıyor, suyu tutmaya çalışıyor, teri idrarı azaltıyor. Dolayısıyla miktarı azaltmaya çalışıyor, tansiyonu arttırmaya çalışıyor. Çünkü kan kaybında o kadar kan kaybı olursa şoka gireriz. Hipovolemik şok deniyor. Bize hastaneye gidecek kadar vakit kazandırmaya çalışıyor. Yani aslında renin-angiotensin sistemi ve angiotensin 2'nin artması bir tür volüm kaybı düğmesine basıyor olmak. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunun 2 tane reseptörü var. 1 ve 2'si var. Eğer angiotensin 1'e doğru giderse akciğerde fibrozis, tansiyon, damarlarda pıhtılaşma, inflamasyonun artması, sitokinlerin artması gibi bizim Covid'den duyduğumuz bir sürü hikayenin eş benzerini yapıyor angiotensin 1 denen angiotensine ait bir alt grup. Buraya gitme ihtimali var çünkü AC'yi blokladı, AC2'yi blokladı çünkü virüs, değil mi? Dolayısıyla bizim normalde bir kan kaybıyla yaşayacağımız durumun benzerini AC2 bloklandığı için bu taraf yapıyor olabilir. Soru işaretini buraya koyduk. Ben zaten şöyle demeye çalışmıştım. Acaba bu angiotensin 2'yi bloklayan tansiyon ilaçları hastalığın başlangıcındaki şikayetleri azaltabilir mi? Soru işareti diye buraya park etmiştim. Şimdi gene bunu günlük hayata döndürmeye çalışalım. Daha çok işimize yarasın. Mesela biz su içtik, içmedik. Kadınların tansiyonu düşük çoğunlukla falan. Mesela az su içiyoruz ve kadın olarak da tansiyonumuz düşük. Biz aslında mikro düzeyde o angiotensin 2'nin görevini arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü mesela ben 9-6 ile geziyorsam eğer 12-8 olacağını, bir de üstüne su içmiyorsam volüm kaybı, kaybettim olarak algılıyor vücut ve hep böyle bir miktar angiotensin 2'si tırmanık dolanıyoruz. Dolayısıyla da vücut su tutmak, sodyumu tutmak, idrarı azaltmak çabası gösterdiği için belki de zaman zaman o ödemlerimiz sadece glutenli yedik diye değil,
az su içtiğimiz için ve işte tansiyonumuz ister istemez düşük olduğu için angiotensin 2 tarafından yapılıyor olabilir. Ne yapabiliriz biz? Biraz tuzlu yiyerek tansiyonumuzu arttırabiliriz. Çünkü bir de yanına su içerek. Suyun yanına tuz koymadık mı vücutta kalmıyor. Hatta biraz tuz ve biraz şeker koymamız gerekiyor vücutta suyun tutulabilmesi için. İshali hatırlayın. İshalde insanlar çok su kaybettiğinde ne olur? Ona az şekerli, az tuzlu bir solüsyon verirler. Sodyum ve glikoz yani şeker beraber bağırsaktan geçer ama bunlar geçerken bir de peşlerinde suyu götürürler. Yani su öyle kendi başına çok kolay geçmiyor. O yüzden ben bunu bir yerde yazmıştım. Mesela bir tane zeytin tuz adına, bir tane üzüm ağzıma atıp üstüne 2 bardak su içtiğim zaman aslında o 2 bardak suyu kaybedip tuvalete atacağıma vücutta tutma hikayemi sağlamış oluyorum. Buradan da döndük. Angiotensin 2'nin kafasını çıkarmasını azaltmış oluyorum. O da ben yapmadan, ben izin vermeden kendi sodyum tutarak bana ödem yapmamaya çalışıyor. Değil mi? Bu böyle. Konunun başı neresiydi? Angiotensin 2'nin yükseliyor olması COVID'in ACE2 reseptörlerini tutup, çünkü musluğun devamındaki ortadaki yeri tutuyor, bu tarafa geçirmiyor. Bunun yükselmesini sağlıyor. O zamanki konuşmada bunu azaltan, angiotensin 2'yi azaltan tansiyon ilaçlarını kullanıyor olsak acaba çözüme yardımcı olabilir miyiz demiştik. Niye tansiyon ilaçları? Ne dedik? Angiotensin 2 yüksekse sodyum tutacak, idrarı kısacak, teri kısacak ve tansiyonu yükseltmeye çalışacak. Dolayısıyla mantığı anlıyorsunuz. Yani angiotensin 2 varsa vücut sodyum tutuyor ve dolayısıyla ödeme ve bizim hayatımızda, günlük hayatımızda hani ödeme sebep olabiliyor ama daha başkalarının, tansiyon sorunu olanların bir gerekçesi olabiliyor onun çok çalışıyor olması. Bu ikisi ayrı konularken günlük hayatımızda hop COVID'de de o reseptör yani angiotensin 2'den sonraki ACE2 reseptörü virüsle tutulursa o zaman kendi başına angiotensin 2'nin çıkması özellikle de angiotensin 2'nin 1 ve 2 reseptörlerinden angiotensin 1 reseptörünün bütün yaptıklarının COVID'de olan şikayetleri benziyor olmasını düşünmemiz lazım. Damardan, pıhtılaşmadan, akciğerdeki solunum yetersizliğinden, tansiyona kadar yaptığı bir sürü şey birbirinin paraleli olmuş oluyor. Karışık olmuş olabilir ama her şeyden biraz öğrenin istiyorum. Yani sadece angiotensin 2'ye COVID'e bağlayarak anlatasım yok. O bizim günlük hayatımızda da bizim suyu içip içmememizle ilgili başımıza işler açabiliyor. Başkasının başına böbrek üstünden gene sodyum tutarak tansiyon işi açabiliyor. Ama işte bunlarla ilgili konuyu böyle bağladığımda belki bir yerlere oturur kafanızda diye düşünüyorum. Biyokimyasını merak edenler bunun böyle tek tek ayrıntılı açıklamaları geri videolarda var. Oraya bakabilirler. En azından şu su kısmı, ödem kısmı hoşunuza gittiyse ya da suyu nasıl içelim, biraz şeker ve biraz tuzla hemen idrara gitmesin diye o kısmı hoşunuza gittiyse paylaşırsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için.